Merhaba, ben Doktor Seher Şirin, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün size ben tedavisi, benler nedir, nevüs nedir, daha çok hangi benler kanserleşir ve daha çok da cerrahi uzmanı olduğum için alınmasıyla ilgili bilgiler vereceğim. Ne zaman alınmalıdır, ne zaman endişelenilmelidir, bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ben nevüs dediğimiz, tıp dilinde nevüs dediğimiz ciltten kabarık ya da düz, değişik renklerde, herhangi bir ciltten aynı seviyede, kahverengiden krem renginden koyu siyaha kadar olan, saplı olabilen, ciltten üzüm salkımı gibi küçük değişik boyutlarda olabilen dokulardır. Cildin herhangi bir tabakasının çoğalmasıyla birdenbire kontrolsüz olarak artmasıyla oluşur. Bir kısmı doğuştandır. Doğuştan olan benler biraz daha fazla kanserleşebilir. Bir kısmı sonradan 20-30 yaşlarında olabilir. Doğuştan olan genlerde daha çok genetik faktörler rol oynamaktadır. Cildin yapısı, sonradan güneşe maruz kalma, devamlı tahrişe maruz kalan bölgelerde nevüsler olabilir. Ne zaman endişelenmeliyiz ya da nedir benlerin tehlikesi? Benlerde malin melanom dediğimiz ürkütücü bir kanser çıkabilir. Daha çok korktuğumuz kanser türü odur. Malin melanom koyu renkli, boyutu büyük olan benlerde daha çok şüphelenilmelidir. Kimlerde daha fazla olur? Ailesinde cilt kanseri olanlarda ya da kendisinde başka türlü bir cilt kanseri varsa, doğuştan olan benler varsa, ani bir değişime uğradıysa, sık sık solaryuma giriliyorsa ya da çok güneşin ultraviyole ışınının etkin olduğu saatlerde güneşlenme yapanlarda, açık renklilerde, kızıl olanlarda özellikle kanserleşme ihtimali, benlerdeki kanserleşme ihtimali daha yüksektir. Malin melanom ilk teşhis edildiğinde bile bazen metastaz yapmış olabilir. Peki hangi benlerde durup dururken şüphelenelim ya da bir biyopsi alma gereği duyalım? Eğer ben 6 milimetreden daha büyükse, büyük benlerden şüphelenilir ya da aniden bir büyüme gösterdiyse, aniden rengi değiştiyse, birden fazla renk içeriyorsa, örneğin mor, kahverengi, kırmızı birkaç ton gösteriyorsa, sınırlarında bir düzensizlik varsa, dantel gibi girintili çıkıntılı bir sınırı varsa ya da asimetrikse, yani ortadan bir çizgi çektiğinizde sağ tarafı başka, sol tarafı başka bir görünüm sergiliyorsa ya da koyu renkli olmadığı halde ten renginde olanlar daha az kanserleşir ama devamlı tahrişe maruz kalan bir yerdeyse, örneğin kadınlarda sütyenin hizasına gelse kemer hizasındakiler, koltuk altındakiler ya da yüzde bazı et benlerini devamlı oynamayla tahriş yapıyorsa, üstünde bir kanama, kızarıklık, kaşıntı olduysa bu benlerden şüphelenmek lazım. Malin melanom çok nadir görülen bir nevüstür ama tehlike olması açısından dikkatli olmak gerekir. Vücudunda çok sayıda ben olan insanlar bir cilt takibine gitmelidir. Özellikle cildiye uzmanları, aldırmak istemiyorsanız benlerinizi, cildiye uzmanlarında zaman zaman takip olmalısınız ki hangisi kanser potansiyeli taşıyor, ona göre tedbir alınması gerekir. Ya da bahsettiğim gibi tahriş olan benlerde ya da kendiniz işte belli aralıklarla artık cep telefonları gayet net çekiyor. Çekerek bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz ve şüphelendiğiniz yerde benler alınmalıdır. Alınması tıbben şarttır. Peki tıbben şart olmayan benler nedir? Çoğunlukla iyi huyludur benlerden. Malinite dediğimiz kanser gelişme ihtimali çok düşüktür. Fakat çoğu benler iyi huylu olduğu halde görsel olarak insana rahatsızlık verir. Aynaya baktığında o beni görmek istemez. Bu da alınma sebebidir aslında. Yani o da tıbben belki bir hastalık değildir ama kansere dönme potansiyeli de yoksa bile hastayı rahatsız edebilir kişiyi. O zaman alınmalıdır. Tabii ki o alındığı zaman da belli bir iz kalma ya da bir fayda zarar dengesi yapılması gerekiyor. Nasıl? Yani alındığı zaman estetik olarak bir kaygısı varsa daha iyi görünmeli. O zaman bir takım teknikler arasında seçim yapılmalıdır. Demin bahsettiğimiz kanser belirtileri varsa mutlaka biyopsi almak gerekir bu tip şüphelenilenlerde. Eğer ki çok fazla yüksek değilse bu bendeki kanser ihtimali punch biyopsi yapılabilir. Mesela punch biyopsi dediğimiz özel bir aletlerle milimetrik aralıklarla
ısılarla birkaç tane doku parçası alınır mümkün olan sayıda. Sonra kalan kısmı yine radyo frekans dediğimiz yöntemle alınabilir. Kanser şüphesi içerenlerde biyopsi almadan beni almak evet tehlikelidir. Ama hiç içermiyorsa, eğer kanser şüphesi yoksa, biyopsi almak iz kalma ihtimalini biraz daha arttırdığı için gereksiz bir işlem olabilir. Ama hasta tabii ki endişeleniyorsa, korkusu varsa o zaman da biyopsi almak gerekebilir hastanın isteği doğrultusunda. Eğer kanser şüphesi çok yüksekse, yani demin bahsettiğimiz belirtilerin pek çoğu varsa, birdenbire morardıysa, kanadıysa, sınırları düzensizleştiyse, o zaman cerrahi olarak çıkarmak gerekir. O zaman iz kalma ihtimali biraz daha geri planda kalır. Yani iz kalma ihtimali yüksektir ama orada önemli olan estetik değil, sağlıktır. Malin melanom çünkü öldürücüdür. Tabii ki daha az tehlikeli olan epidermoid karsinom gibi, bazal hücreli karsinom gibi değişik tipler de vardır. Ama onlar daha az tehlikelidir. Esas korktuğumuz malin melanom. Böyle bir şüphe varsa cerrahi biyopsi olarak yapılmalıdır. Sağlam sınırlarla alınıyor cerrahi sınırda. Bütünüyle patolojiye gidiyor cerrahi eksüzyonda. Biraz daha fazla iz kalıyor tabii ki. Benler kanserleşmemesi için yapamadığımız, elimizde gelmeyen bazı faktörler var. Mesela genetik faktörler, ailemizde bir ya da birkaç malin melanom olması. Bunu değiştiremiyoruz, aile genetik rollerimizi, ama şunu değiştirebiliriz. Yani güneş çok aktif oldu bir saatte, ultraviyolenin etkin olduğu saatte ya da gidip sırf güzellik uğruna solaryuma girmek benlerin kanserleşme riski açısından tehlikelidir. Onun için bunlara dikkat etmek gerekir. Peki cerrah olarak daha ön plana koymak istediğim şey, benler nasıl alınabilir? Değişik yöntemlerle alınır. Mesela demin bahsettiğim gibi cerrahi olarak çıkarılır. Bu daha çok iz bıraktığı için kanser şüphesi çok yüksekse tercih edilmelidir. Çünkü benin büyüklüğünden daha fazla iz kalır. Şöyle açıklayayım pratik olarak. Gözün siyahını ben olarak kabul ederseniz, sağında solunda potluk kalmaması için kapatınca olan çizgi kadar iz kalır. Ben halbuki küçücük ama çizgisi çok daha büyük olur. Daha küçük kesiyle çıkarılırsa sağından solundan potluk yapar. O nedenle benin boyutunun neredeyse 2 ya da 3 katı kadar düz bir çizgi olur. Ve ne kadar estetik dikilirse dikilsin, her dikişte mutlaka iz kalma ihtimali yüksektir. Onun dışında elektrokoterle alınabilir, saplı polipler özellikle. Lazerle alınabilir. Lazerde birkaç seans gerekir. Belli bir ışınların şutlanmasıyla olur. Biraz kontrolümüz dışında olabilir. Yapılır aslında ama ben kendi kişisel tercihim daha çok radyo frekansla almaktan yanadır. Ses dalgasını salan iğne ucumuz var. Onunla tabaka tabaka yakarak ben dokusunu yok ediyoruz. Saplı dediğimiz etbenleri alınabilir ya da cidden kabarık olanlar aldığımız zaman bütünüyle patolojiye gönderilebilir. Yani radyo frekansla alındığında tetkik edilemez diye bir şey yok. Ya da önce punch biyopsi yapılır, kalan zemin radyo frekansla yapılır ya da hiçbir şekilde patoloji alınmıyorsa da radyo frekans yakılır. Önce açık bir hafif bir sıyrık şeklinde bir yara oluşur. Sonra kabuk olur o bölgede. Kabuk düşünce pembe yeni bir doku oluşur. Şimdi en çok sorulan soru, bu pembelik geçer mi? Evet, geçer. Bazen 10-15 günde geçer, bazen birkaç ay sürebilir, 4-5 ay sürebilir. Kişiye göre değişir. Benin derinliğine ve büyüklüğüne göre değişir. Fakat sonradan ilk seferde çok çukur kalmasın diye derin çalışmıyoruz. 2 ay sonra ben derin gidiyorsa tekrar ikinci bir seansla rötuş dediğimiz işlemle biraz daha derine inebiliyoruz. İz kalma ihtimali var. Fakat çoğunlukla kalmıyor ama hiçbir yöntem garanti veremez, iz kalmaz garantisi veremez. Pırıl pırıl ilk gün cildi gibi olamaz. Az da olsa dikkatli bakınca iz kalma ihtimali vardır. Önemli olan benli haliyle alındıktan sonraki halinin dikkat çekecek düzeyde azalmasıdır. Şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum.